Son İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi hayatı boyunca 3 kez evlendi. Mısırlı Fevziye Fuat ile yaptığı ilk evlilik başarısız oldu. Kraliçe Fevziye düğünden birkaç yıl sonra İran sarayından kaçtı. Peki İran'daki hayatı neden bu kadar mutsuzdu ve Mısır Prensesi Fevziye'nin hayatı nasıl sonuçlandı? Gelin birlikte izleyelim. İran'ın bir hanedana sahip olduğu zamanlar geçmişte kaldı. 1979'da İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, eşi Farah Pehlevi ve 4 çocuğu Ayetullah Hümeyni liderliğindeki İslam devriminin ardından yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Ancak pek çok İran vatandaşı hala o günleri özlüyor. İran Şahı ve eşi pek çok İranlı için bir rol modeldi. Muhammed Rıza Pehlevi ve Kraliçe Farah sevimli ve mutlu bir çiftti. Evlilikleri Şah'ın ölümüne kadar 21 yıl sürdü. Ancak İran Şahı hayatının en büyük aşkıyla tanışmadan önce 2 başarısız evlilik yaşadı. Muhammed Rıza Pehlevi 20 yaşındayken 17 yaşındaki Mısır Prensesi Fevziye Fuat ile evlendi. Sık sık Rüzgar Gibi Geçti filmindeki güneyli güzel Scarlett O'Hara rolüyle tanınan Vivien Leigh gibi ünlü Hollywood aktrisleriyle karşılaştırılan bu kadının güzelliği görenleri cezbediyordu. Ancak nadir bulunan güzelliğine ve asil kökenine rağmen Prenses Fevziye İran Şahı'nın kalbini kazanamadı. Dışarıdan bakıldığında Mısırlı Prenses Fevziye'nin hayatı ideal görünüyordu. Film yıldızı görünümlü güzel prenses, İskenderiye'deki Ras El Tin Sarayı'nın lüks ortamında yetişmişti. Herkes bu güzel kıza hayrandı. 1942'de Time dergisinin kapağı için onun bir portresini çeken Cecil Beaton, onu kalp şeklinde mükemmel bir yüze ve enteresan bir şekilde solgun ama delici mavi gözlere sahip Asyalı bir Venüs olarak tanımlamıştı. Ama aslında dış görünüşündeki şıklığa rağmen prensesin hayatı hiç de kolay olmamıştı. Kendi ailesi içinde kötü muamele görmüş, başarısız bir evlilik geçirmiş ve 2 taç ve 2 ünvan kaybı yaşamıştı. Prenses Fevziye 1921 yılında Mısır ve Sudan Sultanı 1. Fuat ve 2. eşinden dünyaya geldi. Türk, Mısır ve Arnavut kökenli, siyah saçlı ve mavi gözlüydü. İsviçre'de iyi bir eğitim aldı ve Arapça, İngilizce ve Fransızca dillerini akıcı bir şekilde konuşuyordu. Yurt dışında okurken prensesin büyük bir özgürlüğü vardı. Her zaman Avrupa tarzında şık giyiniyordu. Bu yüzden birçok batılı yayın kuruluşu ona hayrandı ve onu o dönemin en güzel kadınlarından biri olarak adlandırıyorlardı. Ancak İsviçre'den döndükten sonra Prenses Fevziye bu özgürlüğünü kaybetti. Ailesi onun korumaları olmadan saraydan ayrılmasını yasakladı. Ama bundan da öte prenses aşık olduğu birisiyle evlenemiyordu. Fevziye'nin erkek kardeşi Kral Faruk, kız kardeşinin Irak Kralı II. Faysal'ın eşi olabileceğini düşünüyordu. Bu evlilikten doğacak olan ittifak, Mısır'ın Orta Doğu'daki nüfuzunu güçlendirmesine yardımcı olacaktı. Ancak sonunda kız kardeşini İran'ın veliaht prensi Muhammed Rıza Pehlevi ile evlendirmeye karar verdi. Ama kimse prensesin kendisinin ne istediğini sormadı. Düğünden önce İran veliaht prensiyle sadece bir kez görüştü. Bu evlilik siyasi bir hamleydi ve ortada aşk diye bir şey yoktu. Bu evliliğin çıkar amaçlı olduğu seneler sonra gizliliği kaldırılan CIA raporunda da belirtiliyor. Bu birliktelikle en çok ilgilenen kişi
Sünni bir kraliyet mensubu olan Prenses Fevziye ile Şii bir kraliyet mensubu olan Veliaht Prensi bir araya getirmek isteyen Veliaht Prens Rıza Pehlevi'nin babasıydı. Kabul etmek gerekir ki o dönemde İran'ın Pehlevi kraliyet ailesi Orta Doğu'da pek de fazla bir itibar görmüyordu. Rıza Şah soylu bir kraliyet ailesinden gelmiyordu. Bir köylünün oğluydu. İran ordusuna er olarak katılmış, generalliğe kadar yükselmiş ve 1921'de bir darbeyle iktidarı ele geçirmişti. İran Şahı siyasi arenada daha fazla ağırlığa sahip olmak için ailesinin Mısır Kraliyet Hanedanı'yla akraba olmasını istiyordu. Bu nedenle oğlunun Mısırlı bir prensesle evlenmesi için çok çaba sarf etti. Örneğin Mısır'a hediyeler gönderdi. Ancak bunlar zengin Mısır Kraliyet Sarayı'nı pek etkilemedi. O dönemde Mısır'daki yaşam ile İran'daki yaşam arasındaki zıtlık önemliydi. Veliaht Prens liderliğindeki İran heyeti Mısır'a vardığında Mısır'ın zenginliği karşısında hayrete düştüler. Buna karşılık İran Veliaht Prensi oldukça mütevazi giyinmişti. İran Şahı sonunda oğlu ile Prenses Fevziye'nin evlenmesini sağlamayı başardı. Düğün 1939 yılında önce Mısır'da, daha sonra da İran'da olmak üzere 2 kez yapıldı. Kahire'deki kutlama 20 çeşit yemekle çok şatafatlıydı. Ardından Tahran'daki Mermer Saray'da bu onurlandırma tekrarlandı. İran Şahı bu etkinlik için çok para harcadı. Yine de Mısır'daki düğün töreniyle kıyaslanamazdı. Sarayda inanılmaz bir lüks içinde büyüyen ve sadece Fransız mutfağına alışkın olan Prenses Fevziye, resepsiyondan hayal kırıklığına uğradı. İran'daki mutfağın daha kaliteli olabileceğini ve ikametgahı haline gelen Mermer Saray'ın Kahire'deki yaşadığı sarayından daha kötü olduğunu belirtti. Ayrıca Mısır Prensesi ve İran Veliaht Prensi'nin ana dilleri de farklıydı. Prensesin ana dili Arapça, Veliaht Prens'in ise Farsça olduğu için Fransızca iletişim kurmak zorundaydılar. Dahası Fevziye, kırbacıyla insanlara saldırmaya eğilimli, şiddet yanlısı ve haydut bir adam olarak tanımladığı kayınpederi Rıza Han'dan hiç hoşlanmıyordu. Düğünden sonra prenses İran vatandaşlığı aldı. 2 yıl sonra Veliaht Prens sürgündeki babasının yerine geçerek İran Şahı oldu. Fevziye de İran Kraliçesi unvanını aldı. Kocasının tahta çıkmasından kısa bir süre sonra Kraliçe Fevziye, İran'da yayınlanan 21 Eylül 1942 tarihli Life dergisinin Cecil Beaton tarafından çekilen fotoğrafı Asyalı Venüs olarak tanımlandı. Düğünden 1 yıl sonra çiftin Prenses Şahnaz Pehlevi adında bir kızları dünyaya geldi. Görünüşe göre Kraliçe Fevziye hayal edilebilecek her şeye sahipti. Anne olmuş, kraliçe unvanını almış ve bir Hollywood yıldızı görünümüne sahipti. Ancak İran sarayındaki yaşam ona hiçbir zaman mutluluk getirmedi. Fevziye sarayda kendini rehine gibi hissediyordu ve çok mutsuzdu. Yaşadığı ağır depresyonun nedenlerinden biri de kayınvalidesinin ve kocasının ikiz kız kardeşlerinin ona son derece olumsuz davranmasıydı. Bu durum çok sayıda çatışmaya yol açıyordu. Hatta bir gün bir tartışma sırasında saraydaki gelinlerden biri Kraliçe Fevziye'nin başının üzerinde bir vazo kırdı. Bu herkesin kendisine hayranlık duymasına alışmış Mısırlı bir kadın için büyük bir hakaretti. Ayrıca kocası Şah Pehlevi daha önemli meselelerle meşgul olduğu için bu skandallarda onu hiçbir şekilde savunamadı. Çeşitli kraliyet görevleri ve
metresleriyle birçok aşk ilişkisi vardı. Sık sık Tahran sokaklarında sevgililerinden biriyle geziyor ve sadakatsizliklerini hiç gizlemiyordu. İran'daki yaşam Fevziye için gerçek bir eziyete dönmüştü. Ve tek hayali Mısır'a geri dönmekti. Hatta kendisine depresyon teşhisi koyan Amerikalı bir psikiyatristten yardım almak zorunda kaldı. Prensesin İran'da son derece mutsuz olduğuna dair söylentiler Mısır'a kadar ulaştı. Saray mensupları onu ziyarete geldiklerinde şoke oldular. Prensesin çok zayıf olduğunu, kürek kemiklerinin yetersiz beslenen bir balığın yüzgeçleri gibi çıkık olduğunu rapor ettikten sonra erkek kardeşi Kral Faruk'un tepkisi gecikmedi. Onu eve dönmeye çağırdı. Ve 1948'de Kahire'ye döndükten 3 yıl sonra boşanma gerçekleşti. Prensesin Mısır'a dönüşünü duyuran mahkeme şöyle diyordu. İran'ın iklimi Kraliçe Fevziye'nin sağlığını tehlikeye atmıştı ve bu nedenle Mısır kralının kız kardeşinin boşanmasına karar verildi. Mısır'a dönüşünün bir diğer nedeni de Tahran'ı modern ve kozmopolit Kahire'ye kıyasla az gelişmiş olarak görmesiydi. Bu mutsuz evliliği sona erdirmek ve ülkesine dönmek için Fevziye'nin İran'da kalan kızından ayrılması gerekiyordu. Şah onu birçok kez geri dönmeye ikna etmeye çalıştı ama o Kahire'de kaldı. Muhammed Rıza 1945'te İngiliz Büyükelçisine annesinin muhtemelen kraliçenin İran'a dönüşünün önündeki başlıca engel olduğunu söyledi. Ancak Fevziye yaptığı seçimden pek pişmanlık duymadı. Bir yıl sonra başka bir adamla tanıştı. 1949 yılında Mısırlı aristokrat Albay İsmail Şirin ile evlendi. Bu seferki bir aşk evliliğiydi. Bu evlilikten bir kızları ve bir oğulları oldu. 1952'de prenses yeni bir çile daha yaşadı. Mısır'da kraliyet ailesini deviren bir devrim yaşandı. Fevziye prenses unvanını kaybetti ve halktan biri oldu. Ancak tüm bu zorluklara rağmen Albay Şirin ile evli olmaktan, İran Şahı ile evli olduğundan çok daha mutlu olduğu söyleniyordu. Eski prensesin ailesiyle birlikte Mısır'da kalmasına izin verildi. Fevziye, Kahire'deki lüks sarayından mütevazi bir İskenderiye villasına taşınmak zorunda kaldı. O andan itibaren hayatı çok sade ve dikkat çekmeyen bir hal aldı. Kamuoyu önüne çıkmak, gazetecilere röportaj yapmak ve dergiler için fotoğraf çektirmek onun için artık geçmişte kalmıştı. Zamanının çoğunu evde televizyon izleyerek, kitap okuyarak ve bahçe işleriyle uğraşarak geçiriyordu. Fevziye 45 yıl boyunca kocasıyla birlikte yaşadı ve bu sade hayatın tadını çıkarttı. Kaynaklar bunun gerçek bir aşk hikayesi olduğunu ve Fevziye'nin dengesini ve iç huzurunu bu birliktelikte bulduğunu belirtiyor. Bir keresinde şöyle demişti. Hayatımda 2 kez tacımı kaybettim. Bir keresinde İran kraliçesiydim, diğerinde ise Mısır'da bir prenses. Artık hepsi gitti ama benim için hiçbir önemi yok. Fevziye hayatı boyunca Mısır'da yaşadı ve 2013 yılında İskenderiye'de 91 yaşında vefat etti. Memleketinde toprağa verildi, çok uzun ve heyecan verici bir hayat yaşadı. İnsan içine pek çıkmazdı ve etrafına sadece en yakın ailesini ve arkadaşlarını toplardı. Mısır'da yaşayan son Mısır prensesiydi. Kraliçelikten daha çok normal bir gelirle yaşamaya mecbur kalmıştı. Bu büyük bir mevki kaybıydı ama o her şeyi büyük bir ağırbaşlılıkla karşıladı.
Onun hikayesi Kraliyet Sarayı'nda yaşamanın her zaman mutluluk getirmediğini ve sadece bir aşk evliliğinin bir kadını mutlu ettiğini kanıtlıyor. Siz olsaydınız hangisini seçerdiniz? Sevmediğiniz biriyle lüks bir sarayda yaşamayı mı, yoksa mütevazi koşullarda yaşanan bir aşk evliliğini mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı, beğeni tuşuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.